Fal kaderinize hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden bizleri takip eden tüm dostlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan kıymetli izleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi birlikte fincanın ve tabağın bizlere gösterdiği işaretleri yorumlayacağız. Unutmayın, her fal herkese aynı şekilde uymaz. Size uyanları, mesajları sevgiyle kabul edin ve kalbinizde yer açın diyoruz. Hazırsanız enerjinizi güzel niyetlerle birleştirin ve fal kaderin gizemli yolculuğuna birlikte başlayalım. Hepimize keyifli seyirler diliyorum. Evet. Şimdi burada fincanın tam dip kısmında, orta kısmında yanan bir mum alevi görüyorum arkadaşlar. Oldukça güzel ve güçlü bir sembol. Karanlığın içinden çıkan ışığı, umudu, farkındalığı ve önünüzde açılacak bir yolu temsil ediyor. Özellikle bir süredir kafanızı kurcalayan, sizi yoran veya belirsizlik içinde bırakan bir konu varsa bu konuda aydınlanacağınız bir döneme gireceksiniz. Dikkatimi çeken bir diğer nokta ise fincanın kenarlarında biriken koyu telveler. Bu sıkıntılar, stresler ve üzerinize yük olan meseleler sanki fincanın dış taraflarına itilmiş. Yani dertler hala var ancak artık merkezinde değiller. Fincanın merkezinde sıkıntı değil, ışık ve çözüm enerjisi bulunuyor. Şimdi mum alevi aynı zamanda da dileğin kabulüne de işaret olur. İçinizden geçen bir niyet, bir bekleyiş veya gerçekleşmesini istediğiniz bir konu için olumlu enerjiler görünüyor. Bu süreçte sabırlı olmanız ve umudunuzu kaybetmemeniz gerektiğini mesajını da veriyor bize. Bu fincanın dibinde ve tam ortasında olması ise gelişmenin geçici değil, kökten ve kalıcı bir etki bırakacağını gösteriyor. Hayatınızda yeni bir sayfa açılabilecek bir haber, görüşme ya da karar kapıda diyebiliriz. Karanlık telvelerin içinde kalması da yaşadığınız zorlukların yavaş yavaş geride kalacağını anlatıyor. Bu görüntü bana şunu söylüyor: ışık kazanmaya başlamış, sıkıntılar geri çekiliyor. Önünüzde daha net göreceğiniz, içinizin ferahlayacağı ve yolunuzu daha rahat belirleyeceğiniz bir dönem var diyebiliriz burada. Şimdi fincanın bu kısmına geldiğimde arkadaşlar, benim dikkatimi çeken çok iri bir süliyet. Oldukça iri bir cüssesi var burada. Yalnız bu bembeyaz bir süliyet. Yani telveden koyu şekilden değil de beyaz bir belirginlik enerjisiyle ortaya çıkmış. Temiz niyetleri, hayırlı haberleri ve olumlu gelişmeleri simgeliyor. Bu kişinin elinde de sanki bir paket, bir hediye ya da taşınan önemli bir eşya var. Bu da size ulaşacak güzel bir kısmeti, beklenen bir haberi ya da maddi manevi değeri olan bir gelişmeyi gösteriyor. Elindeki paketin dolu olması, emek verilmiş ve karşılığı alınacak bir durumu da işaret ediyor. Şimdi figürün iri olması, güçlü karakterli, sözü geçen, koruyucu ya da etkili bir kişiyi temsil ediyor. Eğer hayatınızda böyle biri varsa bu kişiden destek görebilirsiniz. Henüz yoksa da yakın zamanda böyle biriyle yollarınız kesişebilir arkadaşlar. Aynı zamanda bu görüntü bana el emeği, el sanatları, üretim ve beceri gerektiren bir işi de çağrıştırdı. El işi, tasarım,
olabilir bu. Bakın hemen şurada zaten el işi üretimiyle ilgili bir konuda hayırlı bir fırsat ya da kazanç kapısı açılabilir size. Bu paket yapılan emeğin karşılığını alacağını da anlatıyor. Şimdi burada akrobatik hareketlerle sanki bir ayağı havada ve ayağının üzerinde bir şey taşıyor, elinde bir şey taşıyor. Bu bir bacağını havaya kaldırmış, ayağının üzerinde bu taşıdığı şey. Bu hayatında aynı anda birçok sorumluluğu omuzlayan birini gösteriyor. Bir yandan iş, bir yandan aile, bir yandan da kişisel meselelerle ilgilenen, her şeyi bir anda yürütmeye çalışan bir enerji var. Son zamanlarda her şeye hem yetişmek zorundayım hissi yaşamış olabilirsiniz. Ancak bu sembol sadece yükü değil, dengeyi de temsil ediyor. Zor gibi görünen bir süreçten başarıyla çıkacağınızı, sabrınızın ve azminizin sayesinde hiçbir şeyi yere düşürmeden ilerleyeceğinizi söylüyor. Yakında üzerinizdeki yüklerden bir kısmı hafifleyecek ve daha rahat nefes alacağınız bir dönem başlayacak. Dikkatli olmanız gerektiğine de işaret ediyor. Acele kararlar vermemek, işlerinizi planlı yürütmek ve enerjinizi doğru kullanmakta bu dönemde size büyük avantaj sağlar arkadaşlar. Emek verenin karşılığını alacağını ve zor görünen bir denge sınavının sonunda başarı ve ferahlığın sizi beklediğini söyleyebiliriz burada. Ayrıca burada duvarda asılı sanki bir tablo dikkatimi çekti ve bu tabloya da hala müdahale eden bir kişi burada, sanki çizim yapan bir kişi var. Emek verdiğiniz yine bir işin artık görünür olmaya başlayacağını söylüyor. Yani uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir konu, bir proje ya da bir hedef artık başkalarının da dikkatini çekecek. Verdiğiniz emek boşa gitmeyecek. Tablo aynı zamanda itibarı, takdir edilmeyi ve kalıcı bir iz bırakmayı simgeliyor. Eğer beklediğiniz bir onay, bir görüşme, bir sonuç ya da bir değerlendirme varsa bunun olumlu yönde ilerleme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şimdi tabloyu çizen kişinin hala başında olması ise bana şu mesajı veriyor. Henüz her şey tamamlanmamış. Biraz daha sabır, biraz daha özen gerekiyor. Son rötuşlar yapıldıktan sonra ortaya çıkan güzel bir sonuç olacak. Ayrıca sanatsal yönü güçlü olanlar için de güzel bir işaret. Resim, tasarım, el işi olabilir bu, dekorasyon olabilir ya da üretkenlik gerektiren alanlarda yeni bir fırsat veya ilham gelebilir. Fincan emekle ortaya çıkan bir eser sonucunda hak ettiği değeri görecek diyor bize. Bu mesajı veriyor diyebilirim size. Takdir dolu bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi burada benim bir şey daha dikkatimi çekti. Bu da tablonun hemen yanında net bir akrep figürü. Falda akrep dikkat edilmesi gereken güçlü sembollerden biri. Hem her zaman olumsuz anlam taşımaz. Daha çok tedbir, sezgi ve gizli gelişmelerle ilişkilendirilir. Tablonun yanında çıkması bana şunu söylüyor. Emek verdiğiniz göz önünde olan ya da yakında görünür olacak bir konu hakkında kıskançlık besleyen veya sizi uzaktan izleyen biri diyorum ben buna. Bu nedenle her planınızı herkese anlatmayınız. Başarılarınızı biraz daha sakin yaşamanızda fayda var diyoruz. Bakın hemen şurada görüyorsunuz. Aynı zamanda güçlü bir dönüşümün de simgesidir. Hayatınızda sizi yoran bir durumla yüzleşebilir veya bu sürecin sonunda size daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir dönemdesiniz. İçinize doğan bazı hisler size doğru yolu gösterecektir arkadaşlar. Tablo ile akrebin yan yana olması ise
daha dikkatimi çekiyor. Emeğinizi koruyun. Yaptığınız işin değerini bilin. Hakkınızı savunun ve sizi aşağı çekmeye çalışan kişilere karşı mesafenizi koruyun diyorum ben bu aşamada. Şimdi akrep korkulacak bir işaret değil. Aksine sizi uyanık olmaya davet ediyor. Dikkatli hareket ettiğiniz sürece hem emeğinizin karşılığını alacak hem de karşınıza çıkabilecek küçük engelleri kolaylıkla aşacaksınız diyorum. Şimdi burada fincanın ağız kısmından dip kısmına doğru ilerleyen çok net bir helikopter bu arkadaşlar. Bu oldukça hareketli ve güçlü bir sembol. Hızlı gelişmeleri, uzaktan gelecek haberleri, ani yolculukları ve yüksekten bakarak doğru karar vermeyi temsil ediyor. Ağız kısmından başlayıp dip kısmına doğru ilerlemesi ise beklediğiniz bir haberin ya da gelişmenin adım adım hayatınıza doğru yaklaştığını gösteriyor. Özellikle şehir dışı veya yurt dışı ile bağlantılı bir konuya da işaret ediyor. Bir görüşme, resmi bir iş teklifi ya da uzak bir kişiden gelecek önemli bir haber olabilir bu. Aynı zamanda uzun süredir çözülmeyen bir meselenin beklenmedik bir şekilde hızla çözüleceğini de anlatıyor. Yukarıdan ilerlemesi, olaylara daha geniş bir açıdan bakmanız gerektiğini, dip kısmına ulaşmaması daha ortada şu anda. Bu sürecin somut bir sonuca bağlanacağını, yani yavaş yavaş ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Hareketli ve bereketli bir dönemin habercisi bu. Beklediğiniz haber gecikmiş olsa bile çok yakında size ulaşacak gibi görünüyor. Hayatınıza hız katacak. Sizi bulunduğunuz noktadan daha güzel bir noktaya taşıyacak diyebiliriz bunu. Şimdi burada bir çadır benim figürü. Bu çadır figürü arkadaşlar açık bir yol, aynı zamanda şurada açık bir yol var ve bu yolun hemen yanında bir de açık yol. Öncelikle yeni bir süreci, bir seyahati ya da hayatınızda başlayacak önemli bir değişimi simgeliyor. Yolun temiz olması önünüzdeki engellerin kalkacağına ve hedefinize daha rahat ilerleyeceğinize işaret ediyor. Şimdi çadır geçici bir durumu, kısa süreli bir konaklamayı, misafirliği ya da sabır gerektiren bir bekleyişi temsil ediyor. Yani bu yolculuk veya yaşayacağınız değişim sırasında kısa süreli bir duraklama olabilir. Ancak bu duraklama sizin hayatınızda hayrınıza görünüyor. Dinlenip güç toparladıktan sonra yolunuza devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi çadırın hemen altında ise çok belirgin bir F harfi görüyorum. Bu harf adı veya soyadı F ile başlayan bir kişi işaret edebilir. Aynı zamanda bir yerin, bir markanın ya da önemli bir gelişmenin baş harfi olabilir. Bu kişi veya bu harfle bağlantılı konu yol ve çadır sembolüyle birlikte değerlendiriyorum. Size destek olacak yolunu ya da yolunuzu etkileyecek önemli bir bağlantıya işaret ediyor. Enerjisi oldukça güzel. Önünüzde yeni bir yol açılıyor. Bu yol üzerinde kısa süreli bir bekleyiş yaşayacağız. Ama sonunda hayırlı bir gelişme bizi bekliyor. Özellikle F harfi bu süreçte dikkat etmemiz gereken önemli bir işaret olarak fincanda kendini net bir şekilde göstermiş arkadaşlar. Ve burada aynı zamanda arkadaşlar bembeyaz bir deve benim dikkatimi çekti.
Üstelik fincanın dip kısmından ağız kısmına doğru ilerliyor. Bu oldukça hayırlı ve güçlü bir sembol. Sabrı, dayanıklılığı, bereketi ve uzak yollardan gelecek kısmeti temsil ediyor. Beyaz renkte olması bu kısmetin temiz niyetle, hayırlı bir şekilde hayatınıza geleceğini gösteriyor. Şimdi dipten ağız kısmına doğru ilerlemesi çok önemli. Bir detay bu. Bugüne kadar sabırla beklediğiniz bir konunun artık sonuç vermeye başlayacağını anlatıyor. Yani dipte kalan bir mesele yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor diyebiliriz. Güzel bir gelişmeyle size ulaşacak. Uzak bir şehirden ya da yurt dışından gelecek bir haber, misafir ya da önemli bir görüşmeye de işaret eder. Maddi anlamda bereketin artması, iş hayatında güzel fırsatlar yakalanması ya da uzun zamandır beklenen bir dileğin gerçekleşmesi de bu figürün verdiği mesajlar arasındadır arkadaşlar. Şimdi devenin ağır ama kararlı adımlarla ilerlemesi fincanın size şu mesajı veriyor fincanda. Geç geliyor diye üzülmeyin arkadaşlar. Size gelecek olan şey sağlam ve kalıcı olacak. Sabrınızın karşılığını alacağınız, bereketin ve hayırlı gelişmelerin kapınızı çalacağı bir döneme giriyorsunuz. Güzel bir sembol arkadaşlar. Beyaz deve hayırlı, kısmeti, bolluğu, sabrın ödülünü, uzaklardan gelecek sevindirici haberleri müjdeliyor diyebiliriz burada. Şimdi burada el sanatları, bakın hemen şurada sanki bir masanın üzerinde sanki böyle bir el sanatı yapıyor bir kişi. El sanatlarıyla uğraşan bir kişi bu. Bakın şurada hemen ince uzun boylu bir kişi bu. Yani bu kişi bir şey üretiyor, işliyor ya da ortaya emek vererek güzel bir eser çıkarıyor. Sabrın, ince işçiliğin ve emeğin sembolü. Hayatınızda emek verdiğiniz bir konu varsa bunun karşılığını almaya çok yaklaştığınızı gösteriyor. Aceleyle değil, özenle ilerleyeceğiniz her iş size hayırlı sonuçlar getirecek. Eğer siz ya da çevrenizde biri el işi, tasarım, zanaat, dikiş, nakış, resim, dekorasyon gibi ya da bunlar gibi benzeri üretim gerektiren bir işle ilgileniyor ise bu alanda güzel bir fırsat, takdir ya da kazanç görünüyor. Böyle bir durum yoksa bile bu sembol kendi hayatınıza adeta ince ince işleyerek güzelleştireceğiniz bir döneme girdiğinizi anlatıyor. İnce ve uzun boylu bu kişi. Zarif, sakin, detaycı ve sabırlı karakterli bir kişi işaret. Bu kişi size destek olabilir ya da hayatınızda önemli bir rol üstlenebilir canlarım. Emekle işlenen her şey değer kazanacak yani. Sabırla attığınız adımlar sizi hayırlı sonuçlara ulaştıracak diyoruz burada. Ve tabağıma geçmek istiyorum. Şimdi burada evet, şimdi burada arkadaşlar 2 tane dev kanat görüyorum. Görüyor musunuz? Ortada bir süliyet ve 2 tane dev kanadı var ve hanenin içine doğru ilerliyor. Ve aynı zamanda hanenin içi, önce bunu bir yorumlayacağım size. İlk olarak korunmayı, ilahi desteği ve güçlü bir enerjiyi anlatıyor. Kanatlar kişinin üzerindeki yüklerin hafifleyeceği, zor zamanlardan sonra ferahlığa kavuşacağını söyleyebiliriz. Özellikle kendinizi yalnız hissettiğiniz bir konuda görünmeye bir destek alacağınızı gösteriyor. Görünmüyor. Sülletin hemen içine doğru
yani hanenin içine doğru ilerliyor olması hayırlı bir işaret. Bu evinize gelecek güzel haberleri, huzuru, bereketi ve aile içinde yaşanacak sevindirici gelişmeleri aynı zamanda simgeliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konu varsa bununla ilgili olumlu bir kapı aralanacak. Kanatların bu kadar büyük görülmesi gelecek desteğin ya da yaşanacak değişimin de küçük değil, oldukça güçlü olacağını anlatıyor. Kimi dinleyenler için bu bir kısmetin eve girmesi, kimisi için aile içinde barış ve mutluluk, kimisi içinse yeni bir başlangıcın habercisi diyorum. Üzerinizdeki koruyucu bir enerji var arkadaşlar ve hanenize doğru hayırlı gelişmeler yaklaşıyor diyebiliriz. Huzur ve bereket kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Evet, yani fincanımızın içi tabağımızın içi biraz hareketli, bayağı hareketli bir tabak bu ve kalabalık arkadaşlar. Yüksek gelişmelerin peş peşe yaşanacağı bir dönem görünüyor. Durgun bir tabak değil. Aksine sürekli hareket, görüşme ve değişim enerjisi hakim. Çok kalabalık görüyorum ben burada. Bu kalabalık davetleri, toplantıları, aile buluşmaları, iş ortamlarındaki görüşmeleri ya da yeni insanlarla tanışmayı temsil ediyor. Yakın zamanda kendinizi insanların içinde yoğun bir tempo içerisinde bulacaksınız. Çünkü kalabalığın enerjisi olumsuz görünmüyor. Tam tersine bu kalabalığın içinde size fayda sağlayacak bir tanışma, güzel bir haber ya da yeni bir fırsat çıkabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişilerle yeniden bir araya geliyorsunuz. Çünkü burada hep karşı karşı konuşmalar var. Hareketli tabak bekleyen işlerin hız kazanacağını, peş peşe haberler alacağınızı ve hayatınızdaki durgunluğun yerini canlı bir döneme bırakacağını gösteriyor. Önünüzdeki süreçte hem sosyal hem de kişisel anlamda hareketli, bereketli gelişmelerle dolu günler sizleri bekliyor diyebiliriz burada. Bakın hep karşılıklı görüşmeler. Yani. Bakın hep karşılıklı görüşmeler. Tabağımız güzel arkadaşlar. Hareketli, canlı. Güzel bir süreç bizi bekliyor diyebiliriz bu aşamada. Bugünlük falımın sonuna geldik. Dilerim fincanın ve tabağın verdiği mesajlar sizlere ışık olur. Gönlünüze umut verir. Unutmayın, fal yorumları eğlence ve kişisel değerlendirme amaçlıdır. Hayatınızdaki kararları her zaman kendi aklınız ve kalbinizle vermeyi ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki falda yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sağlık, huzur, bereket ve bol şans diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.